Merhabalar değerli izleyiciler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yurt dışında, ister Amerika'da, ister İtalya'da, ister Almanya'da çok kültürlü, farklı gerek Müslüman grupların, gerek farklı dinlere sahip olan insanların bulunduğu yerlerde yetişen, yaşayan gençlerimize ilmihal derslerini verirken nasıl bir metot takip etmeliyiz? Bu konuda önereceğiniz bir şey var mı dediler. Ben de birkaç tane şey söyleyeceğim sizlere. Birincisi, ilmihal bilgilerini verirken talebelerimize ister ortaokul seviyesinde olsun, ister lise seviyesinde olsun, yaşamış olduğunuz yerin kültürüne ve oradaki günlük yaşama uygun örnekler vermek oldukça önemli. Eğer bunu verebilirsek belki çocukların zihninde kalıcılık oranı çok daha fazla bir şekilde artacak ve yer alacaktır. Mesela namazı anlatıyorsunuz ya da abdesti anlatıyorsunuz, temel ibadetleri anlatıyorsunuz. Okulda bu namazı nasıl kılacaksınız? Dışarıdasınız, çarşıdasınız, pazardasınız. Bu namazı nasıl kılacaksınız? Namaz vakti geldi. Öğle, ikindi, akşam neyse nasıl kılacağına dair, ne şekilde kılınabileceğine dair örnekleri vermeniz önemlidir. İkincisi, farklı kültürlerle iç içe yaşadıkları için bizim çocuklarımız oralarda ilmihal konularını anlatırken de o farklı kültürlerden gelen insanların anlayışlarını, yaşayışlarını karşılaştırmalı olarak verebilirsiniz. Bu Müslümanlar da olabilir, Müslüman olmayan insanların hayat tarzları da olabilir. Böylece çocuklarımız hem dini kimliklerini daha iyi bir şekilde pekiştirmiş olurlar, hem de farklı kültürleri tanıma, onlara saygı gösterme ve birlikte yaşama becerilerini geliştirirler. Üçüncü söyleyeceğim şey, yaşamış olduğunuz ülkenin dili. Çünkü bizim çocuklarımız eğer İngilizcenin hakim olduğu bir dünyada yaşıyorlarsa artık konuşma dilleri İngilizce. Dolayısıyla rehberlik eğitimi de Türkçenin yanı başında İngilizce mutlaka olmak zorunda. Hele ana dili ise İngilizce veyahut da İtalyanca veyahut da Almanca. Bununla ne anlatmak istiyorsunuz? Anlatmak istediğim şey şu. Eğer o dili daha ağırlıklı olarak konuşuyorsa ki konuşuyor çocuklarımız, bizim İslami kavramları o dildeki karşılıklarıyla anlatmak çok daha önemlidir. Çünkü onun zihninde ciddi bir şekilde yer edecektir eğer biz o kavramların İngilizcelerini, İtalyancalarını, Almancalarını bulup konuşabilir isek ki mutlaka konuşmalıyız ve mutlaka o kavramları bulmalıyız. Bu aynı zamanda o çocukların kendilerine özgüven duymalarını da sağlayacaktır. Çünkü gündelik hayatta neden böyle yapıyorsun, niye böyle davranıyorsun, neden bunun izahını yapar mısın şeklindeki sorulara o kavramlarla cevap verecektir. Bu da ayrıca bence önemli bir husus. Bir diğer husus, çocuklarımıza biz ilmihal dersleri verirken hani modern teknoloji aletlerini ya da teknoloji metotlarını kullanmalıyız diye düşünüyorum. Söz gelimi işte proje tabanlı öğrenme derler ya, yani project based learning diyorlar. Ya da ne bileyim peer teaching, yani akranlarla birlikte yapılan bir öğretim veyahut da bir eğitim modeli. Ya da role playing, yani bir tiyatro yapıyorsunuz ve orada onlara belirli rolleri vererek o şeyleri öğretiyorsunuz. Yani gruplar halinde projeler hazırlayarak ya da konuları birlikte çalıştırarak ya da sınıf içinde yapacağınız tiyatral faaliyetlerle o konuları öğreterek bence ilmihal konularında bu eksende düşünebilirsiniz. Bir de dedim ya, teknoloji, hani bir Kahoot diye bir şey var. Bizim konferanslarda da arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Daha başka Quizlet diye bir metodoloji var. Yani bu türlü mevcut metodolojileri de kullanmanın ben önemli olduğu kanaatindeyim. Yani ne bileyim, bunlar aslında interaktif iletişimi sağlıyor ve karşılıklı eğitim ve öğretimi sağlıyor. Hani 45 dakikalık bir konuşma oluyor. O 45 dakikalık konuşmada ele alınan mevzularla alakalı bir Kahoot yarışması yapıyorsunuz sonunda.
Yani çocuk o yarışmada birinci olmak için, eğer bir de ödül falan veriyor iseniz, hem de vermiş olduğunuz ödüller hatırı sayılır ödüller olursa ne oluyor? Çok daha dikkatli bir şekilde dinliyor. Hani dersi öğreniyor. O konferansta, o sohbette anlatmak istediğiniz şeyi orada bizatihi öğrenmiş oluyor. Bir başka husus günlük hayat. Günlük hayat tartışmalarını ya da günlük hayatta karşılaşabilecekleri İslam eksenindeki, Müslümanlığı yaşama eksenindeki sıkıntıları bence gündeme getirebilirsiniz. Mesela okulda ben namazımı nasıl kılacağım? Öğretmenim bana oruç tutmama izin vermiyorsa beden eğitiminden dolayı ben o konuda ne yapacağım? Veyahut da daha başka örnekler, yani gündelik hayatta karşılaşabileceği sıkıntıları da nazar itibara alabilirsiniz vereceğiniz şeylerden. Bir başka husus, yerel İslami merkezlerle etkileşim sağlanabilir. Yani bir ilmihal dersi veriyorsunuz kültür merkezinde, fakat onun pratiğini ya da bir gençlik kampında onu veriyorsunuz. Onun pratiğini o camilere giderekten, oralardaki insanlarla oturup kalkarak konuşarak, yani normal teorik hayat ile pratik hayat arasındaki bağı görmeleri bence önemli bir noktayı teşkil ediyor. Bir başka söyleyeceğim husus, bu ilmihal derslerinde gençlere vermiş olduğumuz eğitim kamplarındaki derslerde rol model, yani rol model. O toplumda yer etmiş, o toplumda bir şekilde isim yapmış, İslam'ı doğru bir şekilde anlamış, yaşamış ama hayatta da başarılı olmuş. İster spor alanında başarılı olsun, ister ekonomi alanında başarılı olsun, ister ekonomik alanda başarılı olsun, hangi alanda başarılı olursa olsun, işte o insanları rol model olarak ön plana koymanın da ben gerçekten dikkate şayan bir tavsiye olacağı kanaatindeyim. Hatta mümkünse bulunduğunuz yerde böyle örnekler var ise o örnekleri o derslerin verildiği, o kampların yapıldığı yerlere getirmek ve o çocuklarla tanışmalarını, bir çay kahve masası etrafında birleşmelerini ve muhabbet yapmalarını sağlamanız o kadar çok fayda sağlayacak ki. Yani illa bunun böyle dünyaca meşhur insan olması şart değil. Diyelim ki gençlerle çalışıyorsunuz veyahut da işte bir kamptasınız. Citibank'te çalışan bir insan olduğunu düşünün ya da meşhur bir firmada yöneticilik yapan bir insan olduğunu düşünün. Kadın olabilir, erkek olabilir. Hiç fark etmez. Mühim olan İslami kimliğiyle orada var olması ve o kimliğini hiçbir şekilde taviz vermeksizin o başarıyı elde etmiş olması. Bu da bana göre nazardan dur edilmemesi gerekli olan bir yaklaşım diye düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz? Başka tavsiyem de şu olabilir. Yani sanatı kullanma ya da yaratıcı etkinliklerle öğrenmeyi destekleme de söz konusu olabilir. Mesela diyelim ki bir şiir yazdırıyorsunuz ya da bir hikaye yazımı yapıyor ya da bir poster çiziyor. Yani çeşitli sanat projeleri olabilir. Bu konularda, yani buralarda ilmihal konularını işleyebilirsiniz. Yani şiirde ilmihal konusunu işleme, hikaye yazımında ilmihal konusunu işleme. Bakın risalelerde işte 4. sözlü Üstad Hazretleri namazı anlatırken ya da küçük sözlerde olduğu gibi, yani 1, 2, 3. ta 10. söze kadar olan noktalarda hikaye tarzında anlataraktan meseleyi fehme takrib diyor ya, yani akla yaklaştırma ve onu kabullendirme. Bu da bence nazardan dur edilmemesi gerekir. Kalıcı öğrenmenin sağlanmasında etkin bir rol oynayabilir. Benim yapacağım son tavsiye ise ebeveynler. Anne babaları da bu öğrenim ve eğitim süreci ya da öğretim ve eğitim süreci içerisine, talim terbiye diyorduk eskiden, katılmalarını sağlamalıyız. Yani nasıl sağlayabiliriz? Hani onlar da çocuklarıyla birlikte gelsin kampta veyahut da ilmihal derslerinde bulunsun anlamında demiyorum. Ama vermiş olduğunuz ev ödevlerinde anne babalara da bir görev mutlaka düşmelidir. Onlarla birlikte yapabilecekleri bir takım projeler önerebilirsiniz. Ya da aile içerisinde tartışmalarını, müzakere etmelerini sağlayabilirsiniz. Bu neyi beraberinde getirecek? Okulda öğrettiğiniz ya da kampta öğrettiğiniz, hafta sonları kamplarında öğrettiğiniz şeylerin okul dışında da devamlılığını sağlayacaktır. Benim aklıma gelen şeyler bunlar. Eğer kabul ederseniz, bir anlam ifade ederse hayatınızda tatbik edebilirsiniz. Eğer bir anlam ifade etmezse, ya bunlar zaten bilinen şeylerdi falan deyip geçip gidebilirsiniz. Takdir sizlere ait. Hürmetlerimi sunuyorum efendim.